Size bu videomda Mevlana Sinan, şair şeyhinin Mehmet Çelebi iyi eden şifacının hayatını anlatacağım. Şeyhi, doğum tarihi bilinmemektedir, ölüm tarihi ise 1431 civarıdır. Kütahya doğumlu 15. asır Türk divan şairi ve tabiptir. Kendinden sonra gelen birçok şairi etkilemiş bir şairdir. Kendinden sonra gelen birçok şairi etkilemiş bir şair olmasına rağmen çok eserleri vardır. Harname adlı Hicv Mesnevisi ve Fars edebiyatının ünlü şairi Nizami'nin aynı adlı eserlerinden Türkçeleştirdiği Hüsrü ve Şiirin adlı Aşk Mesnevisi en ünlü eserlerindendir. Aynı zamanda dönemin ünlü bir hekimi olan Şeyhi, Germiyan Bey II. Yakup'un Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmet ve II. Murad'ın özel hekimi olmuştur. Hayatı tahminen 1371-76 yıllar arasında o devirde Germiyanoğulları Beyliği sınırları içindeki Kütahya'da doğdu. Adı bazı kaynaklarda Yusuf, bazı kaynaklarda ise Sinan olarak geçer. Germiyanlı Şeyhi ya da Hekim Sinan olarak da bilinir. Babasının adının Mecdid'in Ahmetoğlu tahmin edilmektedir. Şair Kasım İzari ile şair Germiyanlı Cemal'i yeğenleridir. Çocukluğunu devrin kültür merkezlerinden birisi olan Kütahya'da geçirdi. Germiyanoğulları Beyliği'nden II. Yakup Bey'in hem hekimi hem de sohbet arkadaşı ile bilime olan merakı ile irfana gitti. Burada başta tıp ve tasavvuf olmak üzere yoğun bir eğitim gördü. Öğrenimini tamamlayarak Anadolu'ya geri döndükten sonra Hekim Sinan olarak ünlendi. Tıpta en ziyade mahareti göz astıkları üzerineydi. Dönüş yolunda Ankara'ya uğrayıp Hacı Bayram-ı Veli'nin halifesi olduğu söylenir. Şeyhi mahlasında bundan sonra aldı ancak fiilen şeyhlik yaptığına dair bir bilgi yoktur. Bir görüşe de Hacı Bayram'a değil Emir Sultan'a bağlandığı için Şeyhi mahlasını seçilmiştir. Karaman Seferi sırasında Ankara'da rahatsızlanan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Çelebi'yi tedavi etmek için çağrıldı ve başarılı olunca kendisine tımar olarak Tokozlu köyü verilerek sultanın özel tabipliğine tayin edildi. Kimi kaynaklara göre Tokozlu köyüne giderken köyün eski sahipleri tarafından soyulması üzerine rakiplerine eşekle sembolleştirdiği Harname Eşekname adlı mesneviyi yazıp Çelebi Mehmet'e sunmuş ve Çelebi Mehmet olay üzerine şeyhinin zararlarını ziyadesiyle karşılamıştır. Şeyhi Bey, Heşt Behişt tezkiresinde Harname'nin ve Üslûb-u Şiir'in mesnevesinin yazılması şöyle anlatılır. Çelebi Mehmet'ten sonra Osmanlı tahtına geçen II. Murat, Şeyhi kendisine vezir tayin etmek istemiş ancak araya giren kimseler vezir olabilmesi için Nizami'nin hamsesinden bir hikayenin yazılmasına şart olarak koşmuştu. Şeyhi bunun üzerine Nizami'nin Hüsrev'in şiirin eserlerini tercüme etmeye başladı ve bu esere Türk kültüründen bazı eklemeler yaptı. Sehi'nin ifadesiyle bu güzele Türk elbisesi dikti. Şeyhinin 1000 kadar beyit yazıp II. Murad'a sunduktan sonra padişahın hediyeleriyle Germiyan'a dönerken yolda harami baskınına uğrayıp her şeyi yağmacılara kaptırınca Harname mesnevesini yazıp padişaha sunduğu ve ardından Hüsrev-u şiirini yazmaya devam ettiği Latifi ise bu iki eserin yazılışı ile ilgili farklı bir hikaye anlatır. Şeyhi Hüsrev-u şiirin yazıp II. Murad'a sunmuş ve padişah eseri çok beğenmişti ancak rakipleri bunun Nizami'den tercüme olduğunu söyleyerek kötülediler. Şeyhi padişahın ihsanlarından yararlanamadı. Bunun üzerine kendisine şikayet edenler hakkında Harname'yi yazdı. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber genel kanı 1431 yılında öldüğü üzeredir. Hüsrev-u şiirin eserini tamamlayamadan öldü. Eserini Rumi isimli bir şair tamamladı. Eserini tamamlayan şair Rumi'nin yeğeni Germiyanlı Cemali olduğu düşünülür. Mezarı Kütahya'da Dumlupınar mahallesinde bir ziyaret yeridir. 1961 yılında 15. yüzyılda bir türbe inşa edilmiştir. Çalışmalar ve edebi kişiliği. Şeyhi erken dönem divan edebiyatı şairlerindendir ve divan edebiyatının gelişmesine büyük katkısı olmuştur.
kaside ve mesnevide zamanının en ileri gelen şairiydi. Hacı Bayrami Veli'den çok etkilenmiş ve onun dervişi olmuştur. Tasavvufi bir kişilik olmasına ve tasavvuf eğitimi almış olmasına rağmen eserlerinde tasavvufi öğeler bulunmaktadır. Din dışı şiirler yazmayı da tercih etmiştir. Şiir üstidadı Ahmedi. Divanı dışında 2 önemli mesnevisi bulunur. Harname, Eşekname ve Hüsrev-i Şiir'in köyünde uğradığı saldırı üzerine yazdığı Harname'de kaderi yük taşımak olan bir eşeğin semiren öküzleri özenmesi üzerine başına gelenler mizahi ve alegorik bir dil ile hicvelendirilmiştir. Nizami'nin eseri Hüsrev-i Şiir'in Türkçe tercümesinin bizzat Osmanlı Padişahı II. Murad'ın isteği üzerine yazmaya başladığı düşünülür. Bir tercüme olarak başladığı çalışmaya yaptığı ilave ve değişikliklerle telif eseri niteliği kazandırdı. Bu eserleri tamamlayamadan ölmüştür. Eseri kız kardeşinin oğlu Cemali Germiyani tamamlamıştır. Ayrıca Neyname adlı ufak bir mesnevisi, tıbba dair bir eseri Farsçadan tercüme ettiği Hatname adlı bir mesnevisinin daha bulunduğu rivayet edilir. Çağdaşlarına ve ondan önceki şairlere göre dilinden Farsça tesirinin çok olduğu görülür. Bahsi geçen Hatname'nin Türkçe anlamı: herhangi bir olayı, düşünceyi veya kişiyi sanki rüyada görmüş gibi anlatılarak yazılan eserlere Hatname denmektedir. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.